Kimse asansör çekimi yapmıyor bari hemen benim aldım kamerayı. Asansör çekimi de bende olsun. Benim bir aşk hikayem var. Ben bir söz dinleyeyim. Böyle O kafayı yersiniz. sırağa başlar. Yani O sırağa Ev sahibi şu an kovuyor. Beklemiyoruz. Gidin. Memnun oldum gerçekten. Arkadaşımı kızlar kaçırıyor. Kızlar kaçırıyor arkadaşımı. Wow. Ben ilk defa bu kadar büyük gördüm. Kazandım. Evet, motosikletler de aynı şekilde gördüğünüz gibi üzerinize sürüyorlar. Vietnam'a geldim ama öyle bir kuyruk var ki pasaport kontrolünde. Bilemiyorum ne kadar sürecek. Şimdi ben Ho Chi Minh'e geldim. Uzun süre beklemedim. Pasaport kontrolünde hemen gördüğüm ilginç şeyleri söyleyeyim. Çok teknolojik olmayan bir pasaport kontrolü vardı. Böyle işte parmak izi taramaları, kameralı resmini alma gibi durumlar yok bu kontrolde. Herhangi bir soru da sormadılar. Rahat geçtim. Aslında daha öncesinde başka bir problem oldu. 2 defa uçağa binmeden bana çok soru sordular vizeyle ilgili. Vizemi gösterdim. Mutluyum. Rahatçana geçtim. Çantamı da çok fazla beklemedim. Onu da hemen aldım. Küçük güzel bir havalimanı var buranın. Şimdi etrafı göstereyim size. Çok yoruldum tabii. Yol yorgunluğu var. Para bozdurdum bu arada ve şimdi dışarı çıkıp bir araç bulacağım. Geç oldu saat ve merkeze gideceğim. İşte böyle sim kart satanlar var, bankamatikler var ve buradan çıkabiliyoruz. Havalimanında bana sim kart için 1 aylık limitsiz 300.000-380.000 civarı söylediler. Şimdilik almadım. Belki dedim merkezde farklıdır. Çok da internete ihtiyacım yok. Gideceğim yere offline bir haritayla zaten ulaşabiliyorum. Bu arada beklediğimden daha gelişmiş bir yer. Yani pasaport kontrolü basit demiş olsam da görüntü olarak yani Tayland'ı aratmıyor. Hatta bazı şeyler Tayland'dan daha lüks gibi gözüktü. En azından havalimanı için. Tam havalimanı karşısında 109 numaraya biniyorum. Bakın şöyle göstereyim. İnternette 15.000 gösteriyordu. Bakalım 20.000 veriyorum. Diğer ucuz otobüs fiyatları 5.000'miş. Bu gördüğünüz gibi şurada 15.000 diyor. Şimdi yeni bir ülkeye gelmenin heyecanı içerisindeyim. Senelerdir çok geziyorum ama uzun zamandır aklımdaydı burayı görmek. Saat şu an yaklaşık akşam 9. Central Park'tayım. Gençler, çocuklar dans ediyor burada. Şimdiden çok sevdim ben burayı. Hemen kendime bir 7-Eleven buldum. Algıda seçicilik. Bakalım buranın 7-Eleven'ı güzel mi? Genelde Tayland dışındaki 7-Eleven'larda çok bir şey olmuyor ama bir bakalım neler varmış. Benzerlikler olsa da Tayland'dan biraz farklı. Tanıdık bir şeylerin fiyatına bakmak istiyorum ama. İçmesem de kolanın fiyatına bakalım. 14.000 diyor kutular. Merkezde çok renkli sokaklar var. Şöyle bir yumurta söyledim. Sadece 30.000. Yanına ekmek de veriyorlar. Şöyle diğer fiyatları da göstereyim. 30.000'lerden başlıyor. 40, 50, 60 değişen fiyatlar var. Karnımızı doyurduk. Yürümeye devam ediyorum. Ben geziyorum ama hiç diğer gezginlerin videosunu açıkçası izlemiyorum. Benim için ilk geldiğim yer, o yüzden sürpriz oluyor. Ve bu daha heyecanlı. Yani bilmeden gelmiş olmak. Biraz daha göstereyim etrafı size. We are here, yes. Beraberce bir restoranta geldik. Eddie ile tanıştım kaldığım hostelde. Bu arada internet üzerinden bir tane hostelden bir yer ayırdım ve
en yakın olanlardan bir tanesi. Hemen çıktık. Arkadaşın karnı acıkmıştı. Ben bir şeyler atıştırmıştım zaten. Burada sıcak bir süt içtim. Bu arada söylemeseniz de sütün içerisine şeker koyuyorlar. Sütü de şekerli sevmiyordum. Ama ne yazık ki o şekilde içmek zorunda kaldım. Sütün fiyatı sadece 20.000. Diğer yemeklerse böyle en fazla 70.000, 80.000 civarında. Fiyatlar genel olarak uygun. Kaldığım hostelde bir sürprizle karşılaştım. Kötü bir sürpriz oldu. Benim yatağımı 2 kişiye satmışlar. Yani hem bana hem de bir kişiye daha vermişler. Şimdi onu çözmeye çalışıyoruz. Saat gece 2 oldu ve yatamıyorum. Neyse. Çok şey yapmıyorum. Üzülmüyorum bu duruma. Bir şekilde çözülür. Ama çok uykum geldi. Çok yorgunum. Yol yorgunluğu var ve uykusuzluk var. Durumlar böyle. Bakalım neler olacak. Şimdi odalar karışınca benim için ekstra bir güzellik oldu. Bana 2 kişilik büyük bir oda verdiler. Göstereyim size odamı. Bakın şöyle bir oda. Geniş bir yatak. Televizyon da varmış. Şöyle de bir banyosu var. Çok kaliteli olmasa da. Dün Murat abimle tanıştık ve bugün sabah bana kahve ısmarladı. Şimdi beraber kahve içip güzel bir sohbet ediyoruz. Tanıştığımıza memnun olduk. Evet, aynı şekilde ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Burayla ilgili güzel, değerli bilgiler alıyorum kendisinden. Estağfurullah. Bu arada sim kart almak için Edi ile beraberiz. Problem is facing like beard is not capturing the phone. Now we are working here and I think it's almost done. So we are good. Benim sakallarım olduğundan dolayı bazı problemler yaşıyoruz. Herhalde oldu dedi. En son çektiği fotoğrafla yaklaşık bir 10 tane kadar fotoğrafını çektiler. Başaracağız. Böyle bir yerdeyiz. Bana yardımcı olan arkadaş burası. Gayet güzel yardımcı oluyorlar. Yemek arıyorduk. Bakın ne gördük. Bilmiyorum burada yer miyiz ama çok güzel gözüküyorlar. Wow. Muhteşem. Look at this, how huge. O kadar büyük ki. Bakın, elimi yanına götürüyorum. Büyüklüğü görüyor musunuz? Wow. Ben ilk defa bu kadar büyük gördüm. Bakın fiyatları da yazıyor burada. İnterneti hallettik. Çok büyük bir para vermedim ve 3 aylık internet aldım. Burada inanılmaz bir trafik var. Yollarda yürümek ciddi tehlikeli. Biraz göstermek istiyorum. Let's try to cross the way. Yaya geçitini tercih ediyoruz. Ama kimsenin yaya geçitini dinlediği yok. Hadi deneyelim beraberce. Neyse bu sefer rahat oldu. Bakın durmuyorlar gördüğünüz gibi. Hava o kadar sıcak ki bir kokonat suyu içmek istedi Edi. Sanırım sadece 20.000. Bu arada kimse İngilizce konuşmuyor. El işaretleriyle anlaşıyoruz. Kokonatı içtik, şimdi de içini yiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir Hint restoranı bulduk internetten. Bakalım güzelse orada yemeği planlıyoruz. Hint restaurant, you mean Indian restaurant? Hint. Hindustan. Hindistan. Bu arada Edi Hindistanlı. Evet, Hint restoranına geldik. Şöyle bir menüyü göstermek istiyorum. Sonra bir şeyler tercih edeceğiz beraberce Edi ile. Edi'nin de önerisiyle set söylemeyi düşünüyoruz. Sadece Kuzey Hindistan usulü thali varmış. Bunu söyleyeceğiz. Fiyat olarak da benimkisi 195, etli olansa 215 bin. Yanında da chapati yerine naan söyleyeceğiz. Yine Edi'nin önerisiyle. Evet, thaliler geldi. Etrafı keşfediyoruz, yemek yedik. Evet, buranın ünlü bir caddesindeyiz. Akşam bu cadde bildiğim kadarıyla çok eğlenceli oluyor. Gördüğüm kadarıyla burada Çin kültürü de hakim. Her yerde bayrakları da asılı. Kırmızı renkli, yıldızlı bayrak. Ara sokaklara girdik. Teyzem film izliyor orada. Ya motorbike really good. Looks cool. Really cool.
Evet, güzel bir motosiklet. Evet, şu an tam dizi saati galiba. Teyzeler hep dizi izliyor. Az önce köpekler saldırdı bize. Videoyu kapattık. Eddie biraz tedirgin oldu. Ben yardımcı oldum yoldan geçmesine. Evet, enteresan sokaklar keşfediyoruz. Rồi chích 1082. We are exploring local people here, how they live their lives, Yeah. what they do in their daily life, apart from these streets, the business. Evet, burada sokak kenarında yemek pişiriliyor. Parka geldik. Biraz parkın içinde dolanarak tekrardan hostele dönmeyi düşünüyoruz. Evet, yine tehlikeli bir şey yapıyoruz. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz ama araçlar durmak istemiyor. Gördünüz mü? Ezmeye çalışıyorlar neredeyse. Yani yaya geçtiğine hiç saygı yok. Dursanız dahi onlar durmuyor. Evet, motosikletler de aynı şekilde gördüğünüz gibi üzerinize sürüyorlar. Vietnam'da çok dikkatli olun. İlk defa bu kadar riskli bir trafik görüyorum. Bu park çok eğlenceli. Herkes gelip burada oyunlar oynuyor. Wow. Gerçekten çok başarılı arkadaş. Park çok özenle hazırlanmış, tertemiz. Ağaçları da numaralandırmışlar. Parkın hemen yanında otobüs duraklarına geldik. Yakın yerlere gitmek için ana bir durak burası. Sokak kenarında satıcılar var. Ufak tefek kuru yemiş gibi şeyler satıyorlar herhalde. Gördüğünüz gibi çılgın bir trafik var. Ve her yere büyük gökdelenler yapıyorlar. Burada çılgınlar gibi insanlar bu makinelerle oynuyorlar. Ama bildiğin her yer makine. Belki biz de deneriz şansımızı. Ne kadar çok olduğuna inanabiliyor musunuz? Şuraya bakın. Wow. Evet, şimdi benim seçtiğim oyun bu. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hemen paramızı yatıralım, bir de gözlüğümüzü takalım. Kazandım. You got it? Kazandım. Şuna bakın, ne kazandım. Burada çok başarılı bir arkadaş var. Gördüğünüz gibi sepeti dolduruyor. Demin oynadığı zaman videoyu kaydedemedim ama bu çok kazanan arkadaş var ya, demin gösterdim. Değişik bir teknik kullanıyor. Mesela şunu almak için önce gövdesini sallıyor, sağ sol yapıyor. Sallanırken alıyor ve o sallanmayla deliğe doğru alet malzemeyi fırlatıyor. Enteresan ama çekemedim. En son oyunlarına denk geldik, çekemedim ne yazık ki. Değişik bir teknik kullanıyor bunları kazanmak için. Varsa bir fikriniz siz de lütfen yorumlara yazın. Arkadaşımı kızlar kaçırıyor. Kızlar kaçırıyor arkadaşımı. Sabah kahvaltısı için yumurtalı ekmek aldım kendime. Come on. 3 tane yumurta kırdı. Yeşillikler koydu. Sadece 30.000. Hiç böyle 5 litre çeşmeli su görmüş müydünüz? Böyle balık ürünleri de satan bir yere geldim. Büyük karideslerin 3 tanesine ve yanında pilavla beraber 100 dediler. Balığı tercih ettim. Pilavla beraber 60.000 dedi bana. Pilav, biraz da salatalık, sebze eklemişler. Bir dilim balık. Balık yayın balığıymış bu arada. Nehir balığı, yayın balığı bildiğim kadarıyla. Türkiye'de de var o tarz bir balık. Az kılçıklı olsun dedim, bunu verdi bana. Dükkanın sahibi bu arkadaş. Bir parça daha vardı. Balığı ananas ile pişirmişler. Ve çok lezzetli olmuş. İlk defa ananasla beraber pişirilmiş balık yiyorum. Böyle bir dragon meyvesi aldım. Yani biliyorsunuz Türkiye'de genelde beyazını satıyorlar.
Ben özellikle bunu daha çok seviyorum. Daha lezzetli geliyor. Bunu yarım yarım paketlemişler ve fiyatı 30.000. Diğerlerine de bakarsak fiyatlar 40.000, 80.000, 60.000 gibi değişiyor. Size burada sapoçe dedikleri bir meyveyi tanıtmak istiyorum. Farklı farklı isimleri var. Sapodilla da deniyormuş. Sadece 30.000 verdim bu pakete. Tam Ho Chi Minh'in merkezinde böyle bir büyük bir alışveriş yeri var. Bir tür market. Hem gıda satıyorlar hem de hediyelik eşya satıyorlar. Hadi hep beraber bir içeriği gezelim. Bu kıyafet ve hediyelik eşyalar çok beni ilgilendirmiyor. Size direkt yemek bölümünü göstermek istiyorum. Böyle bizim kapalı çarşı gibi bir sürü kapısı olan bir yer. Bakın içecek fiyatları bu şekilde. Yemek fiyatları da 60, 70, 100, 120 civarında değişiyor. Bozdurmak için bunca insan bekliyor. Bakın şu kalabalığa. İnanılmaz kalabalık var para bozdurmak için. Amcam, bakın şu motosikletleri buradan alıp şuradaki sıranın arasına park ediyor. Enteresan. Bakın şöyle araçları yola park ediyor. Herhalde buradaki kuyruğa engel olmak istiyor olabilir. Ülkede de yakıt fiyatlarına bakmak istedim. Anladığım kadarıyla 95 oktan benzin fiyatı 21.680. Parkta çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Burada bir Fransız, bir Şili'den gelme bir arkadaş ve bir Japon arkadaş ve hepsi Türkçe konuşuyor. Ve yanlarına geldiğim anda arkadaşlardan biri bana Türk müsün diye sordu. Enteresan, evet. Tabii hoş geldiniz herkes. İyi akşamlar ve hoş geldiniz. O parça adı That's Crazy. Üsküdar'a giderken. Ne güzel yaraşır. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arigato. Arigato. Gracias. Merci. Merci beaucoup. Dolaşırken müzisyenlerle karşılaşmak gerçekten çok enteresan oldu. Bu seyahatim karşılaşmalarla geçiyor. Karşılaştığım müzisyenlerle ortak birçok tanıdığımız varmış. Şimdi hostele doğru dönüyorum. Etrafı da göstereyim size biraz karmaşa, kalabalık ve şehir trafiği var. Tesadüfler bitmiyordu. Şimdi biliyorsunuz bir etrafta gezinirken hostele doğru dönüyordum ve ne yaptım? Gezgin arkadaşlarla karşılaştık. Hemen onlarla beraber bana... kim var burada? Selam. Merhabalar abi. Ne yaptık? Birisi zaten... Bir abimiz var burada, Gökhan abi.
2 senedir falan hemen hemen burada yaşıyor. Vietnam'da yaşıyor, İngilizce öğretmeni. Dedi ki bizim evde toplanalım dedi, yeni bir yere taşındı. Biz de hayırlı olsuna geldik. Borcamımızı aldık, hayırlı olsuna yeni ev ziyaretine geliyoruz. Daha 2 gün oldu taşınalı. Mesajını görmemişim ama ne Sokakta kadar güzel karşılaştık. tesadüflerle Evet, karşılaştık. karşıymış. Şimdi hep beraber geldik, binayı bulduk herhalde. Evet abi burası. Orayı gösterelim. Evet, başka kimler var burada? Hemen gösterelim. Ben Gökberk. İzleyen herkese selamlar, sevgiler olsun Vietnam, Ho Chi Minh'den. Evet. Abi seninle tanıştığım için de ekstra çok mutluyum. Ben de aynı şekilde. Daha çok vakit geçireceğiz umarım. İnşallah. İyi bir karşılaşma. Selamlar. Tanıyalım Geldik seni. böyle. Ahmet'in rotası. Ahmet'in rotası. Geldik bakalım arkadaşlarla yiyeceğiz, içeceğiz. Muhabbet güzel. Evet. Bugün yeni tanıştığımız bir arkadaşımız daha katıldı bizle. Seni tanıyalım. Ben Begüm. Begüm. Sen de seyahat mi ediyorsun Begüm? Evet, 8 senedir. Bir ismin var mı YouTube'da ya da Instagram'da? Bizle paylaşır Begüm mısın? San dersen bilirler abi. Bilirler mi? Çok ünlüyüm. Begüm Çok San. çok ünlüyüm, bilmeleri lazım diyorlar. Seninkini de zaten biliyorlardır diye düşünüyorum, bilmiyorum. Burak Durgun deyince biliyorlardır, evet. Şimdi bekliyoruz herhalde ya da çıkacak mıyız? Gökberk çeksin video çıkalım. Evet, burada da bir kayıt alınıyor. Oradan da izlersiniz. Ama tanımadın. Evet. Ahmet abiyle çektiğimiz videoda bunu geçen gün de yaşadım. O sen miydin gibi sorular. Ama biliyormuşum yani. Kayıt içerisinde kayıt almak çok hoşuma gidiyor Burak. Evet, evet. İşte background'ı gibi oldu. Kamera arkası. Kamera arkası. Evet. Buyurun abi. Ne kadar nazik bir arkadaş bu. Kibarlık Kibar. Kibar YouTuber. Muhteşem bir yerdeyiz. Evet. Bir de böyle çekince bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Anlatıyor zaten, hazır diyor. Hazıra konma. Gökhan'ı çağırdın mı? Nasıl yapalım? Ben geliyor Gökhan abi ama. Kimse asansör çekimi yapmıyor bari hemen. Benim aldım kamerayı. Asansör çekimi de bende olsun. Güzelmiş abi, buraya çek. Güzel. Aynadan çekin. Neresi? Karınca sağız. Çok korkma. Lütfen buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Video çekenler önden. Merhaba. Merhaba. You can say back. Hello. I'm me. Röportaj üstüne olacak. Ben böyle konumlandıracağım. Ben başladım bile. Ön kamerayı sildin mi abi? Influencer hastalığı, kamerayı sildin. Ha. Hemen bir bakayım böyle. Bence de senin suçun kanka. Orayı kaçırdık. Keşke o lafı yakalasaydım. Kendini çekmen lazım. Buradan şeyler. İtiraflar. Nasıl büyük bir kavga çıktı. YouTuber'lar birbirine girdi. Aa pardon. Abi bence hiç Ben de sileceğim orayı. Bak. Sen aynen. Direkt Şu tarafta kayıtlar ama. arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yanımızda isminiz, Begüm ben. kanalınızın ismi. Begüm San. Begüm San. Begüm Hanım'la birlikteyiz. Begüm Hanım hangi ülkeleri gezdiniz? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim, ben 2017'den beri seyahat ediyorum. Japonya, Kore, Filipinler, işte tüm Balkanları gezdim. Rusya, Transsibirya yaptım. Fas, Mısır, Lübnan gibi birçok ülke. Dünyanın birçok tarafına gittiniz. Tabii, evet. Vallahi güzelmiş. Peki sizi en çok etkileyen, hoşunuza giden ülke hangisi oldu? Ben açıkçası Rusya fanıyım biraz. Ciddi mi? Rus edebiyatına bir bağlılığım olduğu için en çok Rusya'yı seviyorum. Ve Transsibirya yaptım. Dünyanın en uzun tünelinin uzunluğu, o yüzden. Oo, meşhur. Tabii evet, kış günü Sibirya'ya gittim. Hani bayağı böyle. Nereden başlayıp nereye? St. Petersburg'dan başladım Vladivostok'a kadar 10.000 kilometre. 7 gece trende Avrupa'nın bir ucu. buradan evet St. Asya'ya, Petersburg. Kore'ye kadar işte neredeyse Kore ile uzaklaştım. Evet. Diğer tamamen bütün kıtayı gezmiştir. Muhteşem ya. Peki o tur zorlu muydu? Nasıl? Kolay mıydı? Zevkli miydi? Yani şöyle benim için zor değildi açıkçası. Çünkü ben işte Rus edebiyatından çok alışkındım. Sanki böyle kendimi bir kitabın içindeymişim gibi hissettim. Öyle. Vodka ile falan güzel gitti. Güzel yani. Soğuğu çok hissetmiyorsun böyle Sibirya'da. Peki ne kadardır Güneydoğu Asya'dasınız? Bu gezimde 3 ay Kore'de kaldım. Şimdi de yaklaşık 1 aydır Vietnam'dayım. Yani buralarda yenisiniz yani bir bakın.
Yok, daha önce geldim. Ha, daha önce geldiniz. Daha önce Kore'de 3 ay, Japonya'da 3 ay, Filipinler, Malezya, Tayland oraları gezdim. Bu seyahatimde şimdi 4 aydır. Çok güzel, harika. Peki biz gezginlere ne tavsiye edersiniz? Hangi ülkeyi? Ya ben aslında bu soruya çok şey yapamıyorum, cevap veremiyorum. Çünkü ne aradığına bağlı diye düşünüyorum. Mesela ben Fas'ı çok seviyorum ama Fas herkese göre bir ülke değil. Mesela bir kadın için bir kere çok zorlu bir ülke açıkçası. Ama işte ne bileyim, parti ya da böyle özgürlük seviyorsan işte Tayland'a gidersin. Tayland. Rusya'ya mesela ben de en sevdiğim ülke deyince insanlar şaşırıyor. Ne alaka, hani neden Rusya'yı seviyorsun? Ne, benim bir sebebim var. Japonya mesela güzel bir ülke gibi. Evet. Ne aradığına bağlı yani. Ben kimseye şuraya gitmelisin demiyorum. Güzel, o da güzel. Öyle. Haklısınız, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Vallahi çok memnun oldum. Ben de çok Yani memnun oldum. güzel, dünya gören, dünyayı gezen bir insanla tanışmak güzel bir şey. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Hemen şeye dönelim. Sizin isminiz nedir? Bizim mi? Hangimizin? Sizin. Burak'ın ismi mi benim ismim mi? Direkt bana döndü. Burada arkadaşlarla birlikteyiz, Gestek'le beraber. Benim menajerim. Neyse hemen röportajı bana döndürdüler. Bu tarafta benim kaydım sürerken bir taraftan da evet. Herkes benim kayıtta lütfen sen de başla da şey yap. Yani etiketi. Ben soruyu tekrar alayım sizden. Evet, ben şu an soruyu unuttum. Şöyle ben siz devam ederken. Abi bence kaydı durdur, kamerayı karşıya çevir ya da gel kayda devam et, gel benim yanıma otur. Benim yerime otur. Evet, Burak'tan güzel bir... Benim yerime otur, yan yana aynı. Aslında çok da şey yapmayacağım. Kısa olsun. Ha, yerime otur da yine şey yap yani, yan yana ışık var orada, sen de çıkarsın kamerada. Benim Gel yanıma. Neden Çıkmana gerek yok, gel beraber oturmuşum. Öyle mi istiyorsun? Tamam. Evet, hangi ülkeleri gezdiniz? 15 kadar bir ülke gezdim sanırım. Hepsini sayayım mı genel olarak? Aklınızda iz bırakan hangisi? İz bırakanlar. Sualtı çok güzeldi. Maldivler gezdim. Peki mesela benim gezilere çıkmamın sebebi spiritüel bir yolculukla başladım. Daha önce iş seyahatleri yapıyordum. Daha sonra bu spiritüel yolculuğa dönüştü. Sizin motivasyonunuz ne gezilerde? Benim motivasyonum geçenki aslında konuşmamızda da biraz bahsetmiştim. Bundan seyahatte olmak, yolda olmak hoşuma gidiyor. Mekan değiştirmek, yaşadığımı hissettiriyor. Bu benim için çok önemli ve en önemlisi de aynen bugün tekrardan beraberiz ve yeni insanlarla tanışıyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de güzel insanlarla, gezgin ruhlarla tanışmak. Evet, aynen şekilde. Evet. O zaman Burak Bey'i alalım. Asıl burada Burak Bey'imiz var. Burak Bey'in... Abi kamerayı sana şöyle iletiyorum ben kapatmadan devam. O background gibi. Kameramızı Kaç aldık. oldu? Abi benim 2019'dan bu yana 5-6 gibi. 5-6 yıl. Evet. Peki hangi ülkeler? Hatırlıyorum. 3 tane ülke. 43 tane. Maşallah. Güzel. Latin Amerika var mı? Var, 2 sene kaldım burada. Latin Amerika hangi ülkeler orada? Hemen hemen bütün anakarayı gezdim. Anakarada sadece 5 ülke kaldı. Meksika, Venezuela, Surinam, Guyana, Fransız Guyana'sına gidemedim. Ama bir sonraki seyahatte oralara da gideceğim. En çok heyecanlandıran ülke hangisi oldu? Var mı öyle bir ayrımı? Peru çok heyecanlandırdı. Çünkü düşünsene ben dağları çok seviyorum. Dağları çok hatta. Yani bunun dışında yıkıp çok merakım vardı. Yerinde bizzat görmek, deneyimlemek çok şahane oldu. Bunun yanı sıra Güney Amerika'da Bolivya beklediğimden daha da böyle şey çıktı. İnsanlar tarafından böyle çok fazla tercih edilmeyen bir ülke ama benim Peru'dan sonra en çok sevdiğim ülke oldu. Peru kadar özeldir diyebilirim hatta belli açılardan. Tabii ki. Ama tabii Peru'nun yeri apayrı ben. Peki Şili'ye gittin mi? Evet. Bir Patagonya hakkında ne düşünüyorsun? Şili Patagonya'sını görmedim. Şili'de ben biraz kötü bir tatsız bir olay yaşadım. O yüzden Geçmiş orayı olsun. tam şey yapamadım, böyle istediğim gibi gezemedim. Arjantin Patagonya'sını gezdim. Hayatımda gördüğüm en güzel coğrafyalardan bir tanesi yani. Şahane. Kesinlikle herkesin orayı görmesini diliyorum yani. Bambaşka bir coğrafya. Peki Güneydoğu Asya'da hangi ülkeyi bize önerirsin? Ben Güneydoğu Asya'da aslında çok yeniyim. Tayland, Kamboçya ve Vietnam'ı deneyimliyorum. Şu an Vietnam'ı saymam çünkü sadece Ho Chi Minh City'yi gördüm ama en merak ettiğim ülke Vietnam. Vietnam. Bunun dışında Kamboçya'da yaklaşık 2 hafta kaldım. Değişik bir ülke, deneyimlenmesi gereken bir ülke. Özellikle Molucchi bölgesi çok büyük bir eyalet ama kabileler yaşıyor. Çok kalabalık bir yer değil. Daha çok doğası ve fil yetiştiriciliği ön plana çıkıyor orada. Onun dışında Angkor Wat çok tabii ki meşhur bir yer. Kesinlikle görülmesi gerekiyor. Tayland Tayland zaten yani artık söylemeye gerek yok Tayland.
Peki senin motivasyonun ne gezileri yaparken? Ben farklı kültürleri hep merak ediyordum. Böyle çok küçüklüğümden beri belgeseller falan hep izliyordum ailemle. Kabile belgeselleri, işte farklı doğa belgeselleri falan. Beni aslında bu itti. O kültürleri görme, deneyimleme, tanıma motivasyonu oldu bende. Başlayınca seyahate ve o kültürleri izlediğim belgesellerin yerini bulup gidiyordum ben bir süre. O yüzden Okuyorsun bir de sen gitmeden önce araştırıyorsun. tabii araştırıyorum, O okuyorum. özelliği çok enteresan. O yüzden şey yapıyor beni yani. O hoşuma gidiyor. Bambaşka bir kültürü deneyimliyorsun, görüyorsun. O çok mutlu ediyor beni açıkçası ve şu an seyahat etmemdeki en büyük sebeplerden biri o. Hala bir sürü kültür var ve bunları görmek istiyorum. Bu bir. İkincisi bir de şimdi içerik üretiyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz falan. Biliyorsunuz Türkiye'de çok seyahat etme kültürü yok ama bu bizim gezginlerin paylaştığı fotoğraflar, videolar insanları seyahate itmeye başladı. Evet. Şimdi Avrupalı ile konuşuyorum ben, onların artık 70-80 senedir bir seyahat kültürü oluşmuş dededen, babadan, anneden. Ben bunu istiyorum. Kendi ülkemin vatandaşı, hani tamam ekonomik sıkıntılar her yerde var, bizde de var ama düşük bütçe de olsa bir çıksın, gezsin, o kültürü, aşinalığı alsın yani. Farklı coğrafyalar tatsın. Yani insani olarak gelişiminde çok ciddi katkı sağlıyor bu. Çok paraya ihtiyaç var mı sence? Çok paraya ihtiyaç yok. Ne Biraz- kadar bir para bizi yollara düşürebilir? Tamamen ülkeden ülkeye göre değişiyor ve sizin konforunuzdan ne kadar feragat edebileceksiniz buna göre de değişiyor. Maddi olarak geliri nasıl sağlıyorsun? Ben ilk çıktığımda yola koli bileklik satıyordum. Sokakta koli bileklik satıyorum. Ne kadar para kazanırsam o kadar. Çantamda çadırım var. Hostele param yetmiyorsa çadır kuruyorum. Couchsurfing kullanıyorum. İnsanların evine misafir oluyorum. Kendi yemeğimi kendim pişiriyorum. Böyle daha böyle ucuz yemekler diyorum. O şekilde idare ettim. Ama YouTube sayesinde biraz daha çok şükür para kazanmaya başladım. Bu sefer o kazandığım parayı deneyime harcıyorum. Daha kültürel yemekler, daha mesela biraz daha iyi restoranlar deniyorum. Daha fazla yerel yemek deniyorum. Müzelere gitmeye başladım. Ulusal parklara gitmeye başladım. İşte Yaş kaç? ben 32 yaşına gireceğim. 32 yaşındasın. 45 tane ülke oldu. 43 ülke evet. 43 ülke oldu. Peki bir anın var mı böyle ya şu an aklına gelen bir şey böyle hani seni Vallahi. gerçekten böyle bir kalbinden böyle vuran hoşuna giden? Hoşuma giden şöyle bir anım var. Aslında Jamaika'da çok ilginç bir anıdır bu. Yani Jamaika'da Çok güzel. ya arkadaşlarım da benim Jamaikalı arkadaşlarım vardı. Onların evinde misafirim bir gün böyle beni yemeğe çıkardılar. Hadi şuranın tavuğu çok lezzetli. Bu arada Jamaika'nın tavuğu gerçekten çok lezzetli. Çok güzel tavuk yapıyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok meşhur bir tavukçu var. Gidelim orada yiyelim. Tamam gidelim. Abi gittik böyle çok salaş bir mekan. Zaten çok bir yoksul bir ülke. Tavukçuda bekliyoruz. Tek müşteri biziz. Böyle loş bir ortam var. Abi içeri birden girdi böyle. SWAT timleri girdi. O. Bayağı böyle askerler, polisler, ağır makinalı silahlar hepsinin yüz kapalı. Operasyon düzenlemeye başladılar içeriye. Ciddi misin? Bir tane uyuşturucu baronunun yani o bölgedeki baronun orada saklandığının ihbarını almışlar burada bizim tavukçuda. Biz de bekliyoruz patates tavuğumuzu böyle. Bir tane komutan geldi dedi ki sakin olun alışverişinize devam edin. Sonra dedi buradan ufak ufak uzaklaşın yapmayın tedirgin olmayın. Biz de tavuğu beklerken tabii etrafa bakıyoruz silahlar falan. Çok değişik bir anı. Operasyon Birden tabii oldu. içinde. Operasyonu 3-4 Korktun mu? dakika izledik. Korktun mu? Korkmadın. Ya aslında korkmadım. Şeyle bir tedirginlik oldu. Hani kamera, telefon elimde şöyle yapsam olayı çekebileceğim yani. O evet. yapsam mı yapmasam mı onun tedirginliği oldu biraz ama çok güzel bir anıydı o yani. Var böyle birkaç tane tabii farklı soyulduğum, gözaltına alındığım bu tarz anılar var yani. Peki ilerisiyle ilgili bir projen var mı Vietnam'dan sonra? Yani Asya'da birkaç ülke daha görüp bizim coğrafyamıza dönmek istiyorum. İlkbaharı yakalamak istiyorum orada. Gitmek istediğim birkaç ülke var. Baharda orayı görüp yazın böyle bir buçuk ay kadar ailemle vakit geçirip sonbahar için böyle birkaç rota, proje planlamak istiyorum. Sonrası için de artık bakacağım. Gezmek isteyenlere motive edici sözün var mı? Ya motive edici sözüm, ya bir söz yok aslında ama şöyle bir şey. Hayat çok kısa. Yeni şeyler görmek insanı gerçekten farklı hissettiriyor. Yani biz sürekli mahallemizdeyiz, çok bilindik çevrelerdeyiz. O çevreyi kırıp bambaşka bir şeyin içine insanın atması gerekiyor kendine. Çok paraya gerek yok. Yok, çok paraya gerek yok. Az bir parayla. Otostopla ben yıllarca otostopla gezdim, çadırda kaldım, kendi yemeğimi kendim pişirdim. Çok düşük paralara gezdim yani. Ve şuna katılıyor musun? Dünyanın yani her taraf güvenli.
Türkiye'de biraz güven sorunu var. Türkiye gibi değil birçok yer güvenli. Ben böyle düşünüyorum. Çok abi güvensiz yer çok fazla. Ama bu insanları korkutmasın. Dünyanın her yerinde güvenli ve güvensiz yerler vardır. Var muhakkak. Yani mesela şöyle, Güney Amerika'da en fazla soyulursunuz. Ama Orta Doğu'da sizi gezerken ajan zannettikleri zaman içeri alırlarsa adınızı bile unutabilirsiniz. O kadar süre içeride kalabilirsiniz belki. Yani Hangi ülke bunu mesela? Orta Doğu'da herhangi bir ülke. Farz misal Lübnan. Çok Evet, riskli bunlar bir savaş coğrafya. bölgesi zaten. Yani Öyle ama diyoruz, bu insanları şey yapmasın yani. Bu gerçekteki insanları şey yapmasın bu arada. Demotive etmesin. Bunun Ya sebebi işte, de şu. evet. Hayır, ama bu gerçekte bilmesi gerekiyor. Ben hayal satmak istemiyorum yani. Güzel. Hani gidip en pis mahalleye gir demiyorum ben yani. Hani normal gez. Kimseye saygısızlık yapmadıktan sonra, kuralları çiğnemedikten sonra hiç başınıza bir şey gelmez. Güvenli gezmeyi öğreniyorsunuz zamanla. Evet. Başınıza bir şey gelecek olsa Türkiye'de de geliyor abi. Türkiye'de ortam, sokağa çıkamıyor insanlar korkudan akşamları yani. Evet, evet. Yani aynen öyle. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Tabii Hani- Arjantin, Brezilya. Ama dediği gibi Burak mesela Lübnan'dayken de Lübnan çok güvenli bir ülke sayılmaz. İran'dayken de mesela işte biz orada ben İran'da 40 gün otostopla gezdim İran'ı. Hani bir polis bir baskın yapsa seni içeri alır ve hani ailene haber bile vermiyorlar öyle söyleyeyim. Yani sen sonsuza kadar da orada kalabilirsin. Kimsenin haberi Ama bu olmaz. çok spesifik olay ya. Gerçekten spesifik Evet. şeyler. Yani Mısır veya işte Mısır'da bir taksici bana işte kaç deve istiyorsun diye sorabilir. Sana orada herhangi bir şey de yapabilir. Ya dediği gibi Burak, güvenli ve güvensiz yerler var. Evet, teşekkür ederim Rica bu arada. Çok sağ ol. From Vietnam. Hello, Mr. Yenge. Aa, yenge. Hello from Vietnam. My name is Nhi and I'm Vietnamese. Vietnamese. What do you think about the life in Vietnam? Actually, I was born here, so this like it's my love, like this city, my love. So it's a little bit crowded, so and hostel and further, but the people here like really friendly. Yeah. Yes. For example, if you fortunate, you come there. If you want any help from Vietnamese, they can ask and they can help you. Like so good, like they treat you so good, something like that. Yeah. Yes, Vietnamese people really very helpful. Also, hospitality they have very nice. As a woman, what you feel here? Because I see here is woman's country. Woman has a speech. Women manage everything in a house. Is it right or not? You mean like every woman stay at home? No, I mean the manager of the home are women, right? Yeah, some family like that, some family different. Okay. But so ours more like woman like manager. Evet, buraya ilk geldiğinde konuşmuştuk. Evet. Alp yönlendirmişti seni. Evet. Kahve içtik hatta beraber. Evet, kahve içtik. Evet. Güzel Nguyen Hue Street'teydi galiba değil mi? Ama sonra sen de kaldın gitmedin. Gökberk ile genel gitmiyor. Gelen gitmiyor aynen öyle. Sadece yazları İstanbul'a gidip geliyoruz. Evet. Dünyada kaç ülke gezdin? Benim 15 oldu. 15 oldu. Evet, evet. Peki en çok hoşuna giden ülke, en çok heyecanlı? Benim en çok ülke değil de hatta Bali çok seviyorum. Bali. Evet, evet Bali çok iyi. Çünkü Haiti orada. Evet o da var. Yeşil ya gerçekten çok iyi hissediyorum orada yani. Bali'de. Tayland'da insanı çok rahat. Tayland da güzel. Bali galiba. Bali'nin konforu mu, insanı mı yoksa doğası mı? İşte doğası Enerjisi. Evet çok enerjisi. yani. Evet diyebilirim. Peki başka bir ülke olsan hangi ülke olur? Başka bir ülke yani Japonya'yı görmek istiyorum aslında. Oraya gittikten sonra belki orada kalabilirim. Değişim kültürü de var. Yani ben bazen açıyorum YouTube'dan video 1 saat. Japonya sokakları bir şeyler izliyorum. Çok güzel. Evet. Hoşuna gidiyor. Evet. Vietnam'da yaşamak nasıl bir duygu sence? Memnun musun? Güzel. Hava kirliliği bir sıkıntı. Hoş bir sıkıntı. Evet. Hava kirliliği var. Yani çok uzun süre yaşarsan kesin hasta olursun. Böyle bir şey hissediyorum yani. Onun dışında dil problemi yaşıyoruz. Dil problemi. Evet kesinlikle. Yani İngilizce bilenler var ama işte devlet dairesinde işin olduğu zaman, işte birileriyle muhatap olmak istediğin zaman. Bu sağlık sorunun çıktığı zaman burada ücretler yüksek mi? Şöyle. Çok soruyorlar. Tamam. Şimdi devlet hastaneleri, bazı devlet hastaneleri yabancılara bakıyor. Diğerleri bakmıyor. Mesela çok hasta olsan da ben dengue fever. Evet. Normal hastaneye gittim. Sivrisinekten bulaşan bir Evet. O normal hastaneye bakamayız dedi. Sonra ben özele gittim. Tuttum da biraz.
Bir de uzaktı yani. O yabancılara bakan district 3'te mi ne? Küçük bölgede falan. Peki orada baktılar mı? Ücret Baktılar. makul muydu? Ne kadar ödedim? $200 ödedim. $200 ne için? Toplam Ama olarak. bir serum taktılar 2-3 gün toplam yani. Ha, 3 gün toplam. Orada kalmadım. Muazzam, çok iyi. Evet. Orada Allah kalmadım. düşürmesin. Gidip geldi. Ha. Ama yani serumu var, hasta işte röntgen falan her şeyi yaptılar yani. O zaman çok ucuz diyebiliyoruz yani Vietnam. Bence özel hastane ucuz. Yani Türkiye'ye göre bence. Dünyanın birçok yerine göre gerçekten çok ucuz. Evet. Peki diş konusunda sence Türkiye'de fiyatlar? Vallahi dişçiye hiç gitmedim. Dişlerim iyi, çok şükür. Okey, orada da ben gittim. Türkiye sadece diş konusunda bir tık daha ucuz. Öyle bir durum var. Peki burada çalışan kişinin sigorta hakkı oluyor mu? Var. Ben o hastalığımdan sonra yaptırdım işte. Sigortan var, Evet. düzenli, küçük. Ne kadar ödüyorsun aylık? 1 milyon. 1 milyon dong, yani yaklaşık $40. 40 dolar ediyor. $40. Yarısını da şirket ödüyor. Toplam 2 milyon. Tekrar gidersen özel hastaneye %20'sini ödüyor. %20'sini ödüyorsun Evet sen. yani ne olacak? $60 mı olacak? Bu devletin mi? Evet. Evet. $200 ödedim, $40 vereceğim. Bir daha gittiğimde. Tabii ki. %20'si olarak. Peki bu devletin sigortası mı, özel sigorta mı? Devletin. Ho Chi Minh City'de en çok sevdiğin aktivite nedir? Biliyorum. Burada takılıyorum işte. Burayı çok seviyorum. Çok güzel. Yani arkadaşlarla. Sen gerçekten muhabbet ediyoruz. harika Evet. ev yapıyorsun. Böyle güzel yerleri Burası seçiyorsun. güzel. Gerçekten güzel. Güzel bir dairen var. Bir oda, bir salon. Gökdelen'in içinde. Lüks bir mekan. Ücret ne kadar ödüyorsun? 9 milyon. 9 milyon. 380 dolar mı ne? 380 dolar. 350 dolar. Öyle bir şey. Evet. Tamam, süper. Harika. Tavsiye ediyor musun Vietnam'ı gezi için, yaşam için, ne için? Kesinlikle. Yani gezi için gelinir. Bir hafta kalınır, gidilir. Güzel. Çok kalmayın yani. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. Ve sevgili kardeşim benim. Evet abi, ne soruyorsun bana? Vallahi sana gelince elim ayağım karıştı. Soramaz oldum. Ne kadar ülke oldu? Kaç ülke? İnan saymadım abi ama benim tahminim 15 üstüdür diye tahmin ediyorum. Geçen sene de buradaydım. Bu sene de işte arada Türkiye'de farklı ülkelere gezdim. Bir de ben yazları Türkiye'de kalıyorum. Genellikle 4 ay, 5 ay boyunca aslında. Tam çıkıp mesela Burak 2 yıl Güney Amerika'yı gezdi. Ben daha öyle bir şey yapmadım. Arada gidip geliyorum. Buralardayım. Buradan sonra inşallah bakalım bir Filipinler istiyorum. Duruma göre Japonya, Kore çok merak ettiğim yerler. Bakacağız. Kervan yolda düzülür. Peki bu ülkeler içinde en çok hangisi hoşuna gitti? Hani böyle bir... tabii ki hepsinin ayrı güzellikleri Evet, vardır ben da. Bosna Hersek'i çok sevdim. Sebebi, evet, orada kendimi çok iyi hissettim. Yemekleri, insanları, doğası, yaşayış biçimi. Bosna Hersek benim favori ülkelerimden bir tanesi. Diğer bir tanesi de herhalde Tayland olabilir. Tayland'ı da sevdim. Aynı şekilde Kamboçya, daha böyle yereli gözlemleyebildiğim için Kamboçya'yı da çok sevdim. Gittiğim her ülkeyi, Tiflis'i de çok sevdim. İnan bana abi, her gittiğim yerde bir güzellik buluyorum. Kalbin güzel Ayrım olursa yapamıyorum her yani. yerde. Evet. Mesela Tiflis'te Fabrika Hostel'de geçirdiğim en keyifli zamanları geçirdim. Ha, güzel. Evet. Her gittiğim yerde mutluyum. Problem yok. Bu seyahatlerin gelirini nasıl karşılıyorsun? Çok güzel Çok soru. para gerekiyor mu? Çok para gerekmiyor ama hiç para gerekmiyor da diyemem. Belli bir bütçe ayarlamak gerekiyor. Türkiye'de kaldığım zaman işte birikim yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Daha çok maddi anlamda birikim yapıp bunu seyahatlerde kullanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda YouTube var biliyorsun. YouTube'dan işte bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. O şekilde idare etmeye çalışıyorum abi. Evet. Bu arada takip etmeyi unutmayalım. Takipler çok önemli hepimiz için. Bütün arkadaşlarımızı hangisini beğenirseniz takip edin. Seçin aradan. Seçin. Çok sağ ol Gökberk. Abi Sana ben teşekkür sorulacak ederim. Çok soru var da. Çok Biz aynı. tutmak istemiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ettim abi. Böyleyiz biz. Hep birlikte Sağ oturduk. Şey yapıyoruz. Aynen öyle. Kendinize çok iyi bakın. İzmir değil mi? Umarım sohbeti beğenmişsinizdir. Gerçekten hepsi birbirinden renkli insanlar. Ya kimse bana havuz partisi yapacağımızı söylememişti. Yeah, man. Yeah, man. Okay. Yeah, okay. 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 Bembeyaz et var burada. Açık şunu kaldırsam bembeyaz et var. Evet, Burak'ın ayağı nasıl yandı? Giremiyorum havuza. Hata kimindi? Tabii ki de Pelengindi. Olabilir. Pelenk, yaktın mı yakmadın mı adamın ayağını? Kendi öz hatası mıdır onun? Öz hatası.
Bile bile. Şu an gerçekten anlayamadım. Bayağı et gözüküyor yani. Aa. Tabii o yüzden Çok kapattım. küçük gözüküyor ama bu arada. Abi öyle Ya bir yok şura ya, komple. komple böyle ya. Şura. o öyle Ya abartma ya, doğru söylüyor. Şu kadar bir şey yani. Bir şey gözüküyor. Sen de kedi şey. doktora Kedi gitsen şey değil, orası et iltihap var. kapar. Açık et, iltihap. Bende 2 tane iltihap yarası var. Bilir miyiz? Mesela Abi, ayağın bir yere gittim sürter. doktora. Bak hayatı En boyunca üstleri iltihap böyle kapmamış çıkar birisi ya. bunu anlamaz abi. 2 iltihabım var, hastanelik oldum ikisinde de. Ama şimdi Tamam, niye öyle gelecek. yapıyorsun? Oraya O yüzden girdim. Ama senin hatan. Öz Senin hatan. hatan. Öz hatandı. Hay duydunlahsa. Vur. Bizim orada bir söz var. Bu arada gerçekten girmek istiyorsan bende antibiyotikli krem var. Girdikten sonra Yok, krem döndüğümüzde sürdü direkt zaten. süreriz. Yok açık Evet. yaradan ben 2 kere enfeksiyon kaptım, asla öyle bir şey Korkuyorsun. yapmam abi. Tamam. Korkuyorum değil abi, yatırıyor. Oraya Birinde değil. 3 ay şey oldum yani, Açık etkisi yara, sürdü bir bende. şey varsa onun önlemini al. antibiyotiği Alamazsın kullan. abi, açık yaranın önlemi yok, et gözüküyor. Abim sağlıkçı, yengem Lan sağlıkçı. doktora git. Niye gideyim abi, krem sürdüm kapattım, bir haftaya toplayacak. Hangi krem? Bir de bekarsın, Biz o da iki bekar. tane adam. Gidiyoruz. Benim arkadaşım Oncar. Ondan sonra plajda böyle bakıyoruz. Hoş hatun varsa onun yanına, az ötesine, denizde ama şeyde boş. Onun yanına seriyoruz tezgah. Ondan sonra Bu arada kadınlar nasıl yürüdüğünü anlatıyor. ondan sonra Kayıt altında bir de. Havluyu serdim. Bir de kayıt altında. evet yani Kadın gördük, havlu sermeyelim. neyse bunlar çıktılar tabii, hemen biz de muhabbete başladık yani. Benim arkadaşımın dil içeniz çok güzeldir. Ondan sonra asıl adı Carullah. Carullah. İsimden kazanıyor zaten. Hatunlar direkt hoşuna Yani- gider. Ve çok iyi ağzı güzel laf yapardı, Evet. böyle konuşması muhteşem. Hani bana diyorsunuz ya konuşman çok iyi şöyle böyle, o sular seller gibi neyse. Bence Ahmet abi konuyu unuttu. Evet. Bayağı uzadı. Unutmadım. Çağrı. Unutmadım. Unutamayacağız. Unutmayacağız. Cem Yılmaz adam ya. Çağrılar. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bir başladık muhabbet şu bu. Ondan sonra ben kıza sordum. Konuyu toparlıyorum şu an ben. Ondan sonra kıza sordum. Dedim ki doğum tarihin kaç? Dedi ki 74. Dedim ki Adam yaşıyor. peki hangi ayda doğdun? Bunu kaç Mart. yılında soruyorsun abi bu arada? 25 yaşlarındayım. Tamam. Sen kaç yıl doğumluydun? 90. 85'ler falanlar. 90. 90'larda mı? Ben Biz daha hayatta olmayabiliriz. Evet. çok sordum. eski hikaye bu. Hangi Güzel ay? bir hikaye. Hangi ay doğdun dedim. Evet. Hangi ayda doğdun dedim Mart. Ne? Mart. Hangi Mart. ayda? Mart ne oluyor? Balık. Balık mı Mart? Koçu da var, balığı da var. Evet. Balık. Zaten. Baştan keşke söyleseydik kızın burcu balık. Sonra Ama bir dakika, Abi. Mart dediği gibi koçu da var, balığı da var. Nereden biliyorsun abi? Yani. Kaç Mart şimdi? Mart'ta doğmuş, lafın özü. Ben toplayayım. Mart'ta doğuyor ve dedim, hangi gün? Sen de bir daha doğuyor. Hayır ama bir dakika. Dedim ki hangi gün dedim. Demez mi benimle aynı günü? Oo, Aa. Demez mi öyle? Ne Abi tesadüf. bu sefer hangi saat falan olduk? O da ben de saate de hastanede girdin o doğdum, o yaşta. da hastanede doğmuş. Aynı saatte doğduk. Bak, bak Aynı saat. bu ateistlere ders olsun. Buyur abi, Bak alıyorum. dinle. Aynen. Sana diyorum şimdi bak. Aynı gün, aynı saat. İnanamazsın. Aynı anda Saat doğmuşuz kaçtı kızla. Ve 25 yıl sonra orada bir yerde Denk buluşmuşuz yani. Denk gelmişiz. Evet. O Nereliydi doktor bu? olmuş. Nereliydi kız? Kızın memleketini unuttum. Tamam. Bacım olsun Beni demeyeceğim ama. Bacımı görsem affetmem şu an. Velhasıl kelam. Abi aynı zaman aynı şey. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim hayatımı etkileyen tek kaza var. Belimden arabayla takla attım. Geçmiş olsun. Belim Kadın da ağrısı aynı oldu. kazayı geçirmiş mi? Aynı şekilde, Yok aynı artık ya, noktada. bu ya. aynı Ama kaza. çağır bir Ya, tane bir Bu film. gerçek yaşadığım bir olay. Ya bunun filmini çekeceğim ben. Peki buna ne diyorsun? Ne diyorsun buna? Filmini çekeceğim ben. Şu an. Şimdi hala mı inanmıyorsun Şu bu an uçlara? yazdı senaryoyu ya. Hemen şimdi bir Şu ya. an Yemin ya. ediyorum. Bak benim hayatım filme. Benim bir aşk hikayem var. Ben bir söz Dinleseniz dinleyeyim. böyle kafayı O yersiniz. sırağa basır. Yani O sırağa basır. Ev sahibi şu an kovuyor. Beklemiyoruz. Gidin. Memnun oldum gerçekten.
Benim telefon sizde var mı? Yok. Okey çok güzel. Okey çok güzel. Siz buradan artık taşınıyorsunuz değil mi? Burada yoksunuz artık. Kimsenin bir daha gelmesine gerek yok. Sen şeyden bahsediyorsun. Bu toplumun aynı... Vietnam'a gelmeyin. Gelmeyin. Etkiliyor ama sadece toplumda. Mutfakta kaldık. Kapı kapanmış. Yangın merdiveninden çıktık. Gökhan çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kız arkadaşıma da selam. Aleykümselam. Görüşmek üzere. İyi bak kendine, bay bay. Teşekkürler. Bay bay. Evet. Kim çağırıyor aracı? Araç mı çağırıyor? Başka bir yere gitmek Ben isteyen var mı? motorla geleceğim ben. Alt zaten 4. Kırmızı araba diye yanlış yöne doğru yürüttü. Bir araba söyledik. Kaç? 7-8 kişilik bir araba. O araba nereye? Diğer tarafta kırmızı arabayı görünce bakın şurada. Direkt kırmızı arabaya doğru yürüdük ama aksi istikametteymiş. Aslında aracın buraya kendisi gelmesi lazım. Tur geliyor. Abi kocaman bir şey geliyor işte. Kırmızı mı bu? Bizim budur herhalde. Bordo gibi bir şey işte, kırmızı, tamam. Oğlum bunun neresi kırmızı? Ne bileyim. Taksi? Yer var mı burada ya? Var normalde, bu çok kişilik araba ya. Götümü elledi. Tamam, okey. Kırmızı şort. Bir dakika. Kırmızı şort. Götün ağrıdı Gökmen. Abi gel. Ahmet abi gel. Sesime gel. Ahmet abi oraya niye oturttun? Buraya otururdu ya. Otur kucağıma bravo. Çık git buradan. Siz orayı üçlesenize. Hadi bakalım. Pencere niye açılmıyor? Klima var ya, o yüzden açılmıyor. Kustu mu? Falan yaptı böyle. Köpek mi yiyorlardı? Babası daha berbat, leş gibi. Ay bile. Sen kuyuzullahsan. Neredeyiz biz? Ya özleyeceğim seni ya. Gitme oğlum ya. Gitme ya. Gide Hanoi'ye gidelim beraber. Gel 48 saat trende beraber. Ne yapacağım $400 ver ya? gitmeyin. Ne yapacaksın? Mekke'ye gidip ne yapacaksın ya? Kalmak çok isterdim, artık bıktım ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bana söyleseydin eğer bu planını, ben seni vazgeçirtir kuzeye kadar beraber gidelim derdim yani. Şu an açım, biliyor musun? Ben de çok açım ya. Peki fare mi yemek istersin? Bir de açımızda sokakta, onda bir de saç tura. Siz saç tura sana yemek yiyelim. Tamam bir dakika, fare mi, köpek mi, McDonald's mı? Yılan mı? Yılan mı ya da? Bence McDonald's. Çok da bir fark yok Şu an onlarda. kusabilirsem senin yüzüne kusacağım kanka, yani Ama bu yapma. McDonald's'ı köpekli yapmadıklarının garantisini verebiliyor musun bana? Kesinlikle. Benim Vietnam'da yaşayan, işte biriyle tanıştım, 4 senedir falan burada yaşıyormuş. Köpek yedin mi dedim. Mutlaka yemişimdir dedi. Oo. Sence köpek eti ne tadıyor? Bence normal tadı var. Ben ölçmedim yani, nereden bileyim? Ben bir ihtimal çok acı bir tadı vardır diye düşünüyorum. Tadı mı? Ölçmedim.